Sevgili dostlar, herkese selamlar. Şu an Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyim. 1-1,5 saat önce Tiflis'e iniş yaptım. Hemen havalimanından 337 numaralı otobüse bindim. Biliyorsunuz Tiflis'e geldiğinizde merkeze gitmek için taksiye vesaire binmenize gerek yok. 337 numaralı otobüse binerseniz sizi şehir merkezine kadar götürecektir. Nasıl ödeme yapabilirsiniz? Bu konuda bir soru işareti oluşuyor genelde insanların kafasında. Hiç toplu taşıma kartı almanıza gerek yok. Bir banka kartınız, kredi kartınız varsa bununla ödeme yapabiliyorsunuz. Mutlaka ödeme yapın çünkü belirli noktalarda bazı görevliler binip kartınızı tekrardan okutmanızı istiyor. Kontrol ediyor. Parayı ödediniz mi, ödemediniz mi? Ben de 337 numaralı bu otobüse havalimanından bindim ve nerede indim? Avlabari durağında indim arkadaşlar. Burası merkeze çok yakın. Burası bir metro istasyonu. Aynı zamanda şöyle bir meydan. Meydanı da göstermek istiyorum. Peki neden buraya geldim? Başlıkta da gördüğünüz üzere Ermenistan'a gidiyoruz arkadaşlar. Tiflis'ten Erivan'a giden marşrutlar, yani dolmuşlar, bu gördüğümüz servisler buradan kalkıyormuş. Geldim ben de, bir konuşalım bakalım saat kaçta kalkacak, kaç para, gidebileceğiz mi, otostop mu çekeceğiz, başka yol mu bulacağız, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakın mesela Ermenistan plaka bir tane araç, büyük ihtimalle böyle bir marşrutla gideceğiz. Ben bir şoför bulayım, sorayım, öğreneyim, sonrasında yola koyulalım arkadaşlar. Umarım bu arada herkes iyidir, keyfi ve sağlığı yerindedir. Arkadaşlar burada Comfort 2012 yazan bir tane ofis var. Buradan Erivan'a giden marşrutlara bilet alabilirsiniz. 8.000 Ermenistan dramı ya da Ermeni dramı ödemeniz gerekiyor ya da 50 lari ödemeniz gerekiyor. O da aşağı yukarı 20 dolar yapıyor. 18,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Hemen şu arka tarafta döviz ofisleri vardı. Benim yanımda Türk lirası vardı. Ben Türk lirası bozdurdum burada. Hiç dolar bozdurmadım. Burada Türk lirasını verdim. Tabii ki komisyon da alıyorlar. Bilginiz olsun. Türk lirası verdim. 50 liraya aldım. Oradan da biletimi aldım. Sabah 7.30'da başlıyor. Bir tane kart verdi çocuk. Ben onun videosunu çektim. Ekrana koydum, şu an görüyorsunuz. 7.30'da başlıyor sabah, akşam 7'ye kadar Erivan'a Tiflis'ten marşrutlar kalkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şu karşı tarafta Comfort 2012 diye yazan ofisten biletinizi alabilirsiniz. Buradan da marşrutumuz kalkacak. 5,5-6 saat sürecekmiş. Sınırda da bir yarım saat 40 dakika duracağız. Kapı vizesi alacağız. Ermenistan'a o prosedürden de detaylı bahsedeceğim ama şimdi de söyleyeyim. Kapıda vize alabiliyorsunuz belli kapılardan ya da e-vize ile başvurabiliyorsunuz. E-vize 3 günde size geliyor. Bir form dolduruyorsunuz internetten. O e-vize ile giriyorsunuz. Ben şimdi vizeyi alayım, kapıda vizeyi, umarım bir aksilik çıkmaz da alırız. Ermenistan'a gireriz. Erivan'a ulaşırız. Ben prosedürden tekrardan bir bahsedeceğim buraya gelmek isteyenler için. ...6 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından otogara geldik arkadaşlar. Şu an Erivan'dayız. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dayız. Şurada saatler yazıyor, hemen göstereyim. Erivan'dan Tiflis'e bu saatlerde araç var. Tiflis'ten de Erivan'a bu saatlerde araç var. Şöyle göstermiş olayım tekrardan. Abimiz bizi otogarda bıraktı. Burası ile şehir merkezinin arası yakın gözüküyor haritada. Taksici abilerimiz de var. Onlarla da gidebilirsiniz ama ben yavaş yavaş yürüyeceğim. Hem ufaktan bir şehri görmüş oluruz. Burada kıvas var. Kırgızistan'da içmiştim ilk kıvası. Değişik bir içecek. Yine tadarız. Şuradan gidelim. Şöyle göstereyim sizlere terminali. 6 saat 40 dakika sürdü arkadaşlar hemen hemen. Biraz yorucu bir yolculuktu ama Ermenistan'a, Erivan'a sağ salim ulaştık. Şimdi sınırdan geçişi anlatmak istiyorum sizlere. Ben hostel ayarlamıştım kendime, oraya doğru yürürken sınır geçişini anlatayım. Dediğim gibi 2 çeşit vize var. Birincisi e-vize. Ermenistan'a gelmeden böyle 4-5 gün önce başvurursanız bir form dolduruyorsunuz internetten. Size çıktı olarak gönderiyorlar PDF olarak. Onun çıktısını alın, elinizde bulunsun. Onunla birlikte geliyorsunuz. Eğer benim gibi kapı vizesi alacaksanız birkaç tane sınır kapısı var arkadaşlar. O kapılardan kapı vizesi
vizesiyle geçebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Erivan'daki havalimanı. Diğeri de benim geçtiğim Tiflis'ten Erivan'a gelen ana sınır kapısı. Ben oradan geldim. Oradan vizeyi aldım. Öncelikle Gürcistan'dan çıkışımı yaptım. Daha sonrasında Ermenistan tarafına geçince gümrük polisinin oraya gittim. Polis vizen var mı dedi. Yok dedim. Beni vize alacağım kısma gönderdi. Hemen çok karşılıklı zaten. Bir form doldurdum. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi falan giriyorsunuz. Burada konaklayacağınız adresi giriyorsunuz. Daha sonrasında o formu polise veriyorsunuz. Kağıt hazırlıyor arkası yapışkanlı. Onu pasaportunuza yapıştırıyor. Kapıda vizeniz oluyor. Pasaporta tek böyle bir sayfaya kaplayacak şekilde vize yapıştırıyor. Onun üzerine mühür basıyor işte. Kaç gün kalacaksınız onu yazıyor. Ben 21 gün vize aldım. Dilerseniz tek girişli, dilerseniz çok girişli vize alabiliyorsunuz. Tek girişli vize aldığım için 21 gün kalma hakkım var Ermenistan'da. Ücreti de 3000 Ermeni dramı arkadaşlar. Ermenistan'ın para birimi Ermeni dramı ya da Ermenistan dramı olarak geçiyor. Para bozdurduğum zaman tanıtacağım ben paraları. 3000 Ermenistan dramı da ne kadar yapıyor biliyor musunuz? Aşağı yukarı 8 dolar yapıyor. Yani 320 TL civarı bir şey bugünün kuruyla. Ben banka kartıyla ödedim. Dilerseniz nakit de ödeyebiliyorsunuz ama polis şey dedi, kart varsa kartla öde daha kolay dedi. Tamam dedim, ben de kartla ödedim. 345 lira çekti banka. Birazcık böyle kur farkı oynuyor tabii ki de bankada. Pasaportunuza kapıda vizenizi yapıştırıyor memur. Daha sonrasında gümrük polisine geçiyorsunuz. Birkaç soru sordu bana. Kaç gün kalacaksın? Nerede kalacaksın? Adresini gösterir misin? Niye geldin Ermenistan'a? Gelme amacın ne? Benim pasaportumda Azerbaycan mührü vardı. Neden gittin Azerbaycan'a dedi. Dedim turizm için gezmeye gittim dedim. Tamam dedi. Öyle birkaç tane normal bir ülkeye gittiğinizde sorulabilecek soru sordular. Daha sonrasında Ermenistan'a hoş geldin dedi ve beni güvenliğe yönlendirdi. Bir çanta kontrolü yapıyorlar ülkeye girerken. Orada biraz kalabalık vardı. Adam bana baktı böyle, ben turistim. Geç dedi sen. Hiç çantamı kontrol etmedi. Daha sonrasında servise geçtim ve yolculuğumuz Erivan'a kadar devam etti. Bir yerde mola verdik sadece. 20 dakikalık bir mola verdik. Böyle bir şeyler falan atıştırıyorsanız istiyorsanız orada da banka kartı geçiyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Giriş prosedüründe anlatmış olayım böylelikle. Geldik vallahi, biraz kasvetli bir hava var. Ülkeye girdiğimde çok güzel manzaralarla karşılaştım ama Erivan'a yaklaştığımızda hava böyle biraz kapanmaya başladı. Buraya geldiğimizde de bayağı bir kasvetli kapalı havayla karşılaşmış bulunduk. Hostele ulaştım. Yağmur başladı, şansa bak. Atıştırmaya başladı. Yağmur birazdan hızlanır. Kalacağım otelin ismi Orion arkadaşlar. Hostel daha doğrusu. Burası benim kalacağım yer arkadaşlar. Benim odam burası arkadaşlar. Hostele ulaştım şimdi. Burada bir sürü böyle oda var. Orta kalanını sizlere göstereyim. Tam hostele ulaştım. Yağmur atıştırmaya başladı, hızlanmaya başladı. Zamanlamamız müthiş. Buranın geceliği 15 dolar arkadaşlar. Kahvaltı dahil. Hemen şehrin merkezinde. İsmi Orion Hostel. Burası da ortak alanı. Kahvaltı da burada verilecekmiş. Odamı da göstermek istedim. Uyuyan vardı ama o yüzden rahatsız etmek istemedim bir yandan. Şöyle dışarıdan da hosteli göstereyim. Yağmur atıştırıyor ama hostelin burası. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. Yağmur dinerse, ki bence biraz yağar diner gibi duruyor. Şehri keşfederim, bir şeyler yerim. Daha sonrasında dinleneceğim. Yarın da kalkacağız. Dolu dolu Erivan'ı gezmeye ya da Yerevan'ı gezmeye başlayacağız. Siz bunu birkaç saniye sonra göreceksiniz arkadaşlar. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da oldukça sıcak bir güne uyandık arkadaşlar. Güneş insanın tenini baya yakıyor. Şehrin ana meydanına gelmiş bulunuyorum. Erivan gezimize bu noktadan başlayacağız. Şöyle sizlere meydanı göstereyim. Oldukça geniş bir meydan. İnternette yazan bilgiye göre hükümet konağı, bazı bakanlıklar, sanat galerisi bu meydanda bulunuyormuş. Etrafımızdaki yapıları gördüğümüzde anlayabiliriz ki tarihi bir noktadayız. Mimari olarak güzel görünen yapılar. Şehre indiğimden beri Sovyet havasını çok net bir şekilde görebiliyorum. Gezdikçe siz de buna katılacaksınızdır diye düşünüyorum. Kutlamalar ve protestolar genellikle bu meydanda yapılıyormuş bu arada. Onun bilgisini de internetten aldım. Yukarıda Ermenistan bayrağı dalgalanıyor. Burada bir saat var. Bu meydanda tam olarak nerede bilmiyorum ama meydanın ortasındadır diye düşünüyorum. 1940'da bir Lenin heykeli dikiliyor. Sanırım o tarihten sonra
Lenin Meydanı olarak anılmış burası. 1991 yılında Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Cumhuriyet Meydanı olarak anılmaya başlanmış. Şuradaki figür Ermeni yazar Kaçatur Abovyan'a ait arkadaşlar. Hemen burada da Ermenice Abovyan yazıyor, Rusça olarak yazıyor ve İngilizce olarak Abovyan'ın ismi yazıyor. Sanat Galerisi'nin yan duvarı burası. Kendisi Ermeni bir yazar. Başkent Erivan'daki ilk planlı caddeye onun ismini vermişler. Hemen şöyle sizlere caddeyi göstermek istiyorum. Burası Cumhuriyet Meydanı'na bağlanan ana caddelerden bir tanesi. Abovyan Caddesi olarak geçiyor. Kendisinin adını vermişler. Şehre geldiğimden beri dikkat ettiğim bir şey var. Her sokak ve cadde ağaçlandırılmış arkadaşlar. Birçok yer yemyeşil ve kaldırımlar da belirli bir genişliğe sahip. Yani o Sovyet etkisini buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii ki mimari de net bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Sovyet mimarisi de hakim. 21 Eylül 1991 yılında bağımsızlığını kazanıyor, ilan ediyor Ermenistan ve Ermenistan Cumhuriyeti olarak biz şu an tanıyoruz. Ülke bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk tanıyanlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti. Komşularından biri biziz. Türkiye, diğeri Azerbaycan, Gürcistan ve İran. Denize kıyısı olmasa da ülkenin simgelerinden bir tanesi Sevan Gölü. Bildiğim kadarıyla Kafkasya'daki en büyük göllerden bir tanesi. Bir aksilik olmazsa orayı da ziyaret etmek istiyorum hep beraber. Sevan Gölü'nü de göreceğiz diye ümit ediyorum. Şöyle çevremi de bir yandan sizlere göstereyim. Yürüdüğüm sokakları göstereyim. Yani çok güzel bir sokakmış burası yalnız ya. Ağaçlardan kaynaklı olarak oluşan o güzel görüntü, yapıların mimarisi. Bayağı da Rusya'dan gelen turist var bu arada. O da dikkatimi çekti. Yani çevremde turist gördüğüm zaman konuştukları dile dikkat ediyorum. Hani nereden gelmişler acaba, çıkarabilecek miyim diye. Şu ana kadar hep Rusça duydum. Kuvvetle muhtemel diğer ülkelerden de gelen vardır. Asya'dan gelen birkaç kişi gördüm bu arada yani. Artık Çin'den mi geldi, Kore'den mi, Japonya'dan mı bilmiyorum. Erivan'ı geziyorlar, Ermenistan'ı geziyorlar. Gezimize bir yemek molası veriyoruz arkadaşlar. Tun Lahmacun isminde bir tane restorana oturdum. Şöyle yazıyor. Buranın lahmacunları meşhurmuş. Google'da da güzel yorumlar almış. Şöyle bir fiyatları göstereyim istedim sizlere. Burada kahvaltılık da var. Omlet 1000 Ermenistan dramı. Buranın para birimi dram arkadaşlar. 1 dolar aşağı yukarı ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 1 dolar 385 Ermenistan dramı diyeyim. 1 Türk lirası da 9,5 Ermenistan dramı yapıyor. Biz 10 olarak hesaplayalım. Daha rahat hesaplarız. Şimdi omlet 1000 gram yani 100 TL, tereyağı ve yumurta var. Eğer domatesli yumurta isterseniz 1400 gram, o da ne kadar yapıyor? 140 TL yapıyor. Pastırmalı var 150 TL. Başka ne göstereyim sizlere? Burada çorba var. Şöyle bir çorba 100 TL. Yoğurt varmış. Bir krema var. Bir de şunu çeviremedim, ne olduğunu çok bilmiyorum. Burada borç çorbası var. 120 TL, 1200 gram. Ana yemeklere gelelim. Burada domates, soğan ve etle yapılan bir yemek var arkadaşlar. 2500 gram yani 250 TL. Burada da tavukla, domatesle ve soğanla yapılan bir yemek var. O da 250 TL. Burada sarma var. Sanırım şöyle 10 tane sarma getiriyorlar. 240 TL. Burada lahmacun var. Klasik lahmacun 110 TL. Üzerine peynir koydurursanız 140 TL yapıyor. Hinkali var arkadaşlar. 300 gram yani 30 TL bir tane hinkali. Burada Adana var arkadaşlar. Şöyle bir tabak hazırlıyorlar. 2500 gram yani 250 TL. Burada menüde mesela bu restoran tavuk mu, et mi ya da domuz mu olduğunu eklemiş. Eğer domuz hassasiyetiniz varsa bunu gittiğiniz restoranlarda sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Burada da haçapuri çeşitleri var arkadaşlar. 250 TL, 290 TL ve 200 TL. Şöyle et yemekleri devam ediyor. Burada bayağı bir büyük et tabağı var. 800 TL kiloluk ama bu. 1 kilosu 800 TL'ye et tabağı hazırlıyorlar. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Lahmacunumuz geldi arkadaşlar. Küçük sayılmaz. Bir tane de limon getirdiler. Şöyle hemen limonu sıkalım birazcık. Tadına bakalım. Çıtır çıtır ha. Gayet lezzetli bu arada. Gayet lezzetli. 110 TL bunun fiyatı. Afiyet olsun.
Erivan'da para bozmak istiyorsanız döviz büroları var arkadaşlar. Şöyle sokağa exchange şeklinde tabelalar koyuyorlar. Onları takip edebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla bütün döviz bürolarının hepsi marketlerin içerisinde. Marketten içeriye giriyorsunuz. Arka tarafta bir yerde döviz bürosu var. Böyle ufak bir hazne var. Orada birisi duruyor. Oradan paranızı değiştirebiliyorsunuz. Şu ana kadar gördüklerimin hepsi marketin içerisindeydi. Demek ki sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Dışarıda böyle exchange yazısını görürsünüz. Şu an ana caddelerden birindeyim. Şöyle sizlere caddeyi göstermek istiyorum bir yandan. Burası da oldukça geniş bir cadde. Benim hostelimin bulunduğu cadde aslında. Şöyle göstereyim. Akşam bayağı hareketli oluyor burası. Şehrin çeşitli noktalarında ücretsiz bir şekilde içme suyu sağlıyorlar arkadaşlar. Gayet serin ve lezzetli. Şişesini dolduran da var. Yürürken gelip durup su içen var. Elini yüzünü yıkayan var. Yolunuz buraya düşerse aklınızda bulunsun. Yani bir şişe alırsınız, içersiniz. O sebilleri gördükçe de oradan serin su doldurursunuz kendinize. Buraya gelmeden önce son dönemde yapılan haberlerle ilgili bir araştırma yapıyordum. Hani haberleri okuyordum. Ne yazılmış, ne edilmiş, neler olmuş gibisinden. Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın bir açıklamasına denk geldim. Şey diyordu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu normalleşme sürecini biz şu an hazırız. Hiçbir şekilde ön koşulumuz yok. Türkiye'nin bir adım atmasını bekliyorlar anladığım kadarıyla. Normalleşme sürecine girmeye hazır Ermenistan. Haberde bu şekilde yazıyordu. Hiçbir ön koşullarının da olmadığını eklemişti. Bildiğim kadarıyla 1993 yılından beri sınırlarımız kapalı. Ama son dönemlerde buraya uçuşlar başladı. İstanbul'dan buraya uçakla gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ya e-vize ya da kapıda vize alabilirsiniz. Ama bir tık böyle pahalı gibi geldi bana uçuşlar. Ben o yüzden kara sınırını kullanmayı tercih ettim. Ki zaten son dakika planıydı benimki. E-vize alma gibi bir şey yoktu, böyle vaktim yoktu. Onu bekleyecek vaktim yoktu. O yüzden kara sınırını kullanmayı ben tercih ettim ama ufak ufak artık Türkiye'den buraya turistler gelmeye başladı. Ben şu ana kadar karşılaşmadım ama daha önceden gelenleri gördüm. Arkadaşlarımın arkadaşları gelip gezdiler buraları. Yaşadığımız coğrafya, komşularımızla birlikte düşünün bu coğrafyayı. Ta Ege'den Anadolu'ya, Mezopotamya'ya, Kafkaslara çok kültürlü bir coğrafya. Farklı etnisiteden halkların yaşadığı, farklı inanca sahip insanların bulunduğu bir coğrafya. Tabi böyle karışık bir coğrafyada insanların birbirine saygı duymadığı, sevgi beslemediği bir ortamda neler yaşanabileceğini az çok yakın tarihte gördük hep birlikte. Yani Suriye gezerken de neler yaşandığını hep birlikte deneyimledik. Yani görmüş olduk, deneyimledik derken biz sadece gördük. İnsanların yaşadıklarını ben asla hissedemem açıkçası. Umarım kimse de hissetmez. Çünkü öyle bir savaş ortamını kimsenin yaşamasını istemem. Böylesine çok kültürlü ve çok inançlı bir ortamda binlerce kilometre ötedeki bazı güçler kendi emperyal hislerini burada kullanmak istiyorlar. Ne demek bu? Buralardan bir kazanç elde etmek istiyorlar. Bu ne olursa olsun. Amaçları sömürmek ve kendi ülkelerini zenginleştirmek. O yüzden bizim bu farklılıklarımızı çok böyle pis açıdan değerlendirip bunu kullanıp bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Biz bu coğrafyada yaşayan halklar olarak yani ta Ege'den Kafkasya'ya kadar ben bu coğrafyayı uzun zamandır geziyorum ve insanları tanımaya çalışıyorum. Aslında birbirine belli açılardan ön yargıyla bakan ama sevgide besleyen insanlarız. Tabii ki de çok acılar yaşadı bu coğrafyadaki insanlar. Hepimiz çok acılar yaşadık geçmiş yıllarda ve hala yaşamaya devam ediyoruz ama diyalog yolunu açık tutmak, diyalog yoluyla bir şeyleri iyileştirmeye çalışmak kıymetli diye düşünüyorum. Bu açıdan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın o beyanatını da çok kıymetli buluyorum. Yani eline silahı alıp kan dökmek en kolay ama en çok acıyı getiren de o. Bir şeyleri taze tutan o. Önemli olan o acıyı getirmemek. Ona karşı direnç gösterebilmek. Yani diyalog yolunu, sevgi yolunu canlı tutabilmek. Bu açıdan ben hem Türkiye'nin Ermenistan'la, Yunanistan'la bütün komşularıyla diyaloğunun iyi olmasını istiyorum. Onlar benim komşum. Kültürlerimizi paylaşıyoruz çok uzun yıllardır. Bunun yanı sıra Ermenistan'ın da komşularıyla olan diyaloğu bence iyi olmalı. Azerbaycan'ın da keza o şekilde. O yüzden Azerbaycan'la Ermenistan arasında, Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyaloğun en kısa sürede kurulması ve bir adım atılması gerekiyor. Tabii ki bu böyle ha deyince olacak şeyler değil. Hemen sonuç
sonuca ulaşabileceğimiz şeyler değil ama geçmiş yıllarda yaşanan o acıları her halk yaşadı ve çocuklarımıza bir barış ortamı bırakmak bizim görevimiz diye düşünüyorum. Bunu da bu coğrafyalarda yaşayan halklar sağlayabilir ve bizim seçtiğimiz politikacılar bunu sağlayabilir. O politikacı sağlamadı mı? O zaman yenisini seçmek yine halkların elinde. Önemli olan burada halkların tutumu arkadaşlar. Ama dediğim gibi silahı alıp kan dökmek en kolayı. Düşmanlık beslemek, kin tutmak en kolayı. Umuyorum ki biz zor olanı seçeriz. Bu coğrafyada yaşayan her halk için söylüyorum bunu. Ben yaşadığım coğrafyayı seviyorum arkadaşlar. Farklı kültürlerin olmasını, farklı inançların olmasını seviyorum, tanımak istiyorum. Bunun için seyahat ediyorum zaten. O yüzden umarım biz zor olanı başarırız ve barış yolunu açmaya çalışırız ve çocuklarımıza bu barışı armağan edebiliriz. En azından bu yolu açıp bir adım atabiliriz ki onlar da devamını getirsinler. Burada bir tane kahveci gördüm arkadaşlar. Kendime soğuk bir latte aldım. Malum hava sıcak, birazcık vücudu serinletmekte fayda var. Çok müzik vardı, o yüzden yakından çekemedim ama fiyatları söylemek istiyorum sizlere. Ben küçük boy bir latte aldım. Vanilya şurubu koydu içerisine. Bunun fiyatı 1000 dirham, yani 100 Türk lirası. Hatta şöyle üzerine bir tane tavşan sanırım bu. Güzel bir tavşan figürü çizdi arkadaş. Bir şey yazdı ama tam okuyamadım. Adımı sordu. Adımı yazdı büyük ihtimalle ama tam olarak okuyamadım. Sohbet ettik. Mikrofonu gördü. Mikrofon hakkında birkaç bir şey sordu. İşte kameram hakkında birkaç bir şey sordu. Nereden geldiğimi sordu. Birazcık sohbet ettik. Sağ olsun güler yüzlü bir arkadaştı. Kahvemi hazırlarken bir de fiyatlara baktım. Ice tea yapıyorlar. İşte ice coffee ya da sıcak kahve hazırlıyorlar. Bir de böyle bazı meyve suları hazırlıyorlar. En ucuz içecek 450 dirham, yani 45 TL. Küçük boy. En pahalı içecek de büyük boy olarak kahveydi galiba. Hangi kahveydi hatırlamıyorum da 1600 dirham. O da işte 160 lira yapıyor. Yani 45 lirayla 160 lira arasında bir içecek alabiliyorsunuz oradan. Birçok noktada öyle kahveci var. Gidip meyve suyu, ice tea ya da böyle kahve alabiliyorsunuz kendinize. Fiyatlar da aşağı yukarı bu şekilde. Erivan şehrindeki en eski yapılardan birinin önündeyim arkadaşlar. Burası Kutsal Ana Katolik Kilisesi olarak geçiyor. 12 ile 13. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülüyor. O günden bugüne kadar ayakta kalabilen nadir eserlerden bir tanesi. Ama sanırım 17. yüzyıldaydı sanırım, bir deprem görmüş. Depremden dolayı yıkılmış. Onun yerine tekrardan bir kilise inşa etmişler. Şurada bir şapel var. Sanırım o şapel 12-13. yüzyıllara dayanıyor. Yandaki kilise biraz daha yeni gibi duruyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Bir bilgilendirici tabela vardı. Onu çevirmeye çalıştım. Edindiğim bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Şurada da birkaç iz görüyorum. Mermi izi gibi duruyor buradan ama çok emin değilim. Şöyle kiliseyi sizlere göstereyim. İçeride fotoğraf, video çekmek kesinlikle yasak. Zaten şu kilisenin içerisinde bir ayin var. Bu şapelin içerisinde de şey yapıyorlar, mum yakıyorlar ve dua ediyorlar. Hatta şöyle göstereceğim. İlk yapıldığı dönemden bugüne kalan bir taş var. Şunu da çevirdim. Ermenice yazıyor ama internetim olduğu için böyle Google çeviriden fotoğrafını çekiyorsunuz, Türkçe'ye çeviriyor. Bu taş kalmış sanırım bugüne kadar. Depremden sonra yıkılan o kilisenin taşlarını alıp bir yere inşa etmeye çalışmışlar sanırım tekrardan kiliseyi ama ya tam olarak anlamadım. Dediğim gibi yani düzgün çevirmemişti. O yüzden pek fazla anlayamadım açıkçası. Burası bir Katolik kilisesi. Ama Ermeniler Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı arkadaşlar. Yani Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne bağlı. Dünyanın en eski Hristiyan kiliselerinden biri olarak geçiyor Ermeni Apostolik Kilisesi. Peki apostolik ne demek? Birazcık yabancı bir kelime olarak gelebilir kulağımıza. Apostolik, bir havari tarafından kurulmuş olan kiliselere verilen bir sıfat. İsa'nın havarileri Edesalı Thaddeus ve Bartolomeus tarafından Ermenilere Hristiyanlık tanıtıldığı için Ermeni Apostolik Kilisesi kurulmuş. Yani Ermenilerin Hristiyan olma sebebi bu iki havari olduğu için bu ünvanı almış. Dünya üzerindeki Ermenilerin çok büyük bir kısmı da
Ermeni Apostolik Kilisesi'ne, yani Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne bağlı arkadaşlar. İnternette birazcık araştırma yaptığımda dünya üzerindeki Ermenilerin nüfusu 10 ila 12 milyon arası gözüküyordu. Bunun 3 milyonu, aşağı yukarı 3 milyonu Ermenistan'da yaşıyor. Yerevan'ın nüfusu da 1 milyon bu arada. Başkent ve en büyük şehir olan Yerevan'ın nüfusu 1 milyon. Ermenistan'ın nüfusu da aşağı yukarı 3 milyon. Ermenistan'da yaşayan Ermenilerden daha fazla Ermeni diasporası var arkadaşlar. Dünyanın birçok ülkesinde. En çok da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa'da yaşıyorlar. Türkiye'de de 50 ila 70 bin arasında Ermeni yurttaşımızın yaşadığı bilgisini okudum internette. Ne kadar doğrudur, tam rakam nedir bilmiyorum. Bu videoyu izleyen bir Ermeni dostumuz, Ermeni yurttaşımız varsa, bizi bilgilendirirse yorumlarda çok sevinirim. Okuduğum rakam bu şekilde. Bunun dışında dediğim gibi yani diaspora Ermenistan'da yaşayan Ermenilerden daha kalabalık. Kendi dillerini, inançlarını, kültürlerini yaşadıkları ülkelerde yaşatıyorlar arkadaşlar. Ermenistan'ın modern mimariye kavuşmasındaki baş faktörlerden birisi şu an önümüzde duruyor arkadaşlar. Daha doğrusu kendisinin anıtı Alexander Tamanyan. Rusya'da doğan bir Ermeni kendisi. Burada Ermenice'de Mimar Alexander Tamanyan yazıyor. Onun nispeten büyük bir anıtını yapmışlar buraya. İleride sanat merkezi diyeceğim çünkü o düşünceyle yapılmış bir etkinlik alanı, sanat etkinlik alanı var. Oraya doğru yürüyorum. Burası bir park arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı da kalabalık bir yer. İnsanlar gelip buraya oturmuşlar, dinleniyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Turistlerin de uğrak noktası. Ermenistan'daki bazı şehirlerin şehir planlamacılığını, mimari ustalığını kendisi üstlenmiş Tamanyan. Bunların başında Erivan geliyor arkadaşlar. Şehrin modern mimariye kavuşmasındaki baş faktörlerden bir tanesi. Tabii ki de Sovyetler döneminde yaşamış. Bu da bir tane şöyle anıt. Kolombiya'daydı galiba ya, dur. Bak unuttum ya. Kolombiya'daydı büyük ihtimalle. Bir tane sanatçı var, o böyle şişman figürler yapıyor, tamam mı? Böyle heykel niteliğinde, demir vesaire. Bunu şehrin farklı noktalarına yerleştiriyor. Bununla ilgili bir mesaj vardı da unuttum ya. Kolombiya gezimin üstünden bayağı bir zaman geçti. Bu sanatçı abimizden özür diliyorum. Adını da unuttum. Anlatmak istediğim mesajı da unuttum. Şimdi görünce aklıma o geldi. Şehrin birçok noktasında bu arada farklı sanat eserleri, figürler var, heykelcikler var, heykeller var. Şöyle göstereyim mesela, bu fili bir tane kafese kapatmışlar. Ağzını ve hortumunu çıkarmış. Ağzında da o diliymiş ya, yiyecek zannettim ben. Bir hikayesi vardır, bir şey anlatıyordur ama burada da uzanan bir ablamız var. Bak şu an aklımda takılı kaldı ya. Kimdi acaba o? Mutlaka anlamışsınızdır, bu bilenler vardır. Yorumlara yazmıştır çoktan. Bakın mesela burada şişman bir kedi var. Hep böyle bir şeyleri şişmanlaştırarak, kütlesini büyüterek bir mesaj veriyordu insanlara ama neyse unuttuk. Burası da Cascada olarak geçiyor. İspanyolca'da şelale demek arkadaşlar. Cascada ismini vermişler. 572 basamak varmış. Bir sanat, düşüyordum lan. Bir sanat rekreasyon alanı olarak burası inşa edilmek isteniyor. Daha sonrasında bir deprem oluyor. Kaç yılındaydı hatırlamıyorum. Deprem olunca inşası duruyor ve bir tane Ermeni koleksiyoner, zengin bir abimiz 50 milyon dolar para veriyor ve buranın inşaatını yakın zamanda tamamlıyorlar. 2009'du galiba tamamlanma süresi. Su akıyor, aşağı kadar geliyor ve buradan hemen şu aşağı dökülüyor. Şöyle göstereyim. Buranın tamamlanması için parayı veren abimizin ismi Kafesyan'mış. Gerard Kafesyan'mış. Buranın içerisi sanat merkeziymiş. Değişik bir mimari, güzel bir düşünce. Farklı duruyor. Gerçekten akıllıca düşünülmüş bir şey. Ve yükseldikçe artık şehir manzarasını da göreceğiz. Şehrin manzarası en yukarıdan böyle gözüküyor arkadaşlar. Bayağı şehre hakimiz, yani genel hatlarıyla şehri buradan görebiliyorsunuz. Yalnız birazcık puslu bir hava var. Fark ettiyseniz ileride şehrin kalan kısmını göremiyoruz ve en önemlisi hemen şu parmağımla gösterdiğim noktada Ağrı Dağı'nın silüetini görüyorum arkadaşlar. Yani Ağrı Dağı hemen karşımda duruyor ama öylesine puslu bir hava var ki sadece böyle bir silüeti gözüküyor, gölgesi gözüküyor diyeyim sizlere. İnternette bir şey okudum. Türkiye'de yaşayan Ermeni dostlarımıza sormak isterim. Büyük ihtimalle onlar biliyorlardır. Eğer
Ermenistan'a geldiğinizde Ağrı Dağı sizi ya da Ararat sizi seviyorsa kendini gösterir. Eğer sizi sevmediyse kendisini göstermez şeklinde bir ifade okudum. Bu doğru mudur yoksa birinin uydurduğu bir şey midir? Söylerseniz çok sevinirim ya. Çünkü şu an yarım yamalak görüyorum Ağrı Dağı'nı. Ağrı'nın beni sevmesini çok isterim gerçekten yani. Ararat'ın, Ağrı Dağı'nın beni sevmesini çok isterim. Çünkü en büyük hayallerimden bir tanesi Ağrı'ya zirve yapmak. Birkaç sene içerisinde bunu denemek istiyorum. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Güney Amerika'dan geldikten sonra bunu deneyecektim ama bir türlü fırsat olmadı. Kondisyonum da vardı o zaman. Şimdi bir süredir dağlara gitmiyorum yani. Yürüyüş yapmıyorum. O yüzden başarabilir miyim? Emin değilim. Çok zor bir şey olsa gerek Ağrı'ya tırmanmak. Profesyonel bir ekiple, onların desteğiyle bir gün Ağrı'ya zirve yapacağıma inanıyorum. Ekim devriminin 50. yılı anısına buraya dikilen bir anıt var arkadaşlar. Brutalist mimarinin örneklerinden bir tanesi. Gayet sade ve devasa. Şöyle göstereyim. Burası en yukarısı. Şimdi Erivan manzarasını bir de buradan göstermek istiyorum sizlere. Ben brutalist mimariyi seviyorum arkadaşlar. Bu Sovyetler döneminde sıklıkla kullanılan bir mimari. Birçok kişi brutalist mimariyi sevmiyor çünkü soğuk ve kasvetli bir görüntüsü var. İnsanın böyle içini sıkan bir görüntüsü var. Yani yorum olarak bunu söylüyorlar. Ve devasa yapılar arkadaşlar. Yani hem Sovyetler dönemindeki o konutların projelerine bakın ve anıtlara bakın. Gerçekten insan boyutlarıyla bambaşka bir görüntüde devasa yapılar inşa etmişler. Brutalist mimariyi kullanarak. Bu arada sizlere bir yandan da Erivan manzarasını göstereyim. Aşağıda bir inşaat çalışması var. Devam etmiyor gibi algıladım. Yani öyle anlıyorum. Büyük ihtimalle devam ettikten sonra aşağıdaki o şelale yani kaskadayla burayı birleştirecekler. Hemen şurada da güzel bir mesaj var. No war diyor, yani savaşa hayır. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gürcü ana heykelini hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Ona benzer bir heykel Erivan'da da var. Ermenistan'ın annesi yani Ermeni ana Mayır Hayastan heykeli hemen karşımızda duruyor. Vatanın koruyucusu anlamını ifade ediyormuş. Elinde bir tane kılıç var. İki eliyle tutuyor bu kılıcı. Yani gelen düşmanlara karşı vatanı koruyacağını ifade ediyor. Eskiden Stalin'in heykeli varmış orada. Daha sonrasında Sovyetler dağıldıktan sonra, Ermenistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Ermeni ana heykeli konmuş. Güç ve direnişi de aynı zamanda sembolize ediyormuş. 20. yüzyılda hayatını kaybedenlerin anısına dikilen bir heykelmiş arkadaşlar. Ermenilerin tarih boyunca ayakta kalmasını simgeliyormuş aynı zamanda. Böyle de bir anlamı var. Bir yandan manzarayı izliyorum, bir yandan da sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. O yüzden videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, feci bir rüzgar var ve kanalıma abone olarak desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da tüm bildirimleri açın. Yani zili aktif hale getirin. Ben video paylaştığımda sizlere bildirim gelecektir. Güzel bir restorana geldim arkadaşlar. Akşam yemeği yiyeceğim burada. Borş çorbası söyledim kendime. İlk defa deneyeceğim bu çorbayı. İçerisinde çeşitli sebzeler ve pancar var arkadaşlar. Bir de sığır eti kullanıyorlarmış. Yanında da şöyle krema verdiler. Sanırım bu kremayı karıştırıp yiyorsunuz. Şöyle de 2 parça ekmeğimiz var. Deneyelim bakalım. Güzel kokuyor yalnız. Afiyet olsun. Çorba soğuk ama. Sıcak değil. Tadı güzel yalnız. Soğuk olmasına karşın tadı bayağı iyi.
Borş çorbasının yanına sarma da söyledim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Buranın yerel lezzetlerinden. Baş parmağımdan daha da büyük. Bizde genelde serçe parmak kadar sarılır sarma. Yaprak sarması, yanında yoğurtla servis ediyorlar. 8 adet yaprak sarması var bir porsiyonda. Yoğurtla birlikte servis ediyorlar. 2300 gram, 230 TL yapıyor. Borş çorbası da yanında ekşi kreması ve 2 dilim ekmeğiyle 1500 gram yapıyor. Yani 150 TL. Toplamda 380 TL ödeyeceğim. Her restoranda %10 servis ücreti alıyorlar aynı zamanda. Yani yaklaşık 400 TL'ye burada yemek yemiş olacağım. Çorba ve ana yemek diyelim. Bir tadına bakalım hemen. Etli. Etli sarma. Bu da pek sıcak sayılmaz. Çorba da sıcak sayılmazdı. Bu da sıcak sayılmaz. Yani ikisi de soğuk diyebilirim. Niye böyle servis ettiler bilmiyorum. Böyle mi yeniyor yoksa bana mı böyle denk geldi hiçbir fikrim yok. Videoyu bitirirken Hrant Dink'i de saygıyla anmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de Türk ve Ermeni meselesini sağduyulu yaklaşımıyla yıllarca çözmeye çalıştı. Kendi gücü yettiğince yazılar yazdı. İki halkın da barışması için, problemlerini diyalog yoluyla çözmesi için çabaladı ama 19 Ocak 2007 yılında ben liseye giderken katledildi. Bir gün uyandık ve Hrant Dink'in Agos gazetesi önünde kendi genel yayın yönetmeni olduğu, Türkçe ve Ermenice yazılar yazdığı gazetesinin önünde katledildiğini okuduk ve öğrenmiş olduk. Saygıyla anıyorum kendisini. Çünkü insanlara çok yanlış tanıtıldığını düşünüyorum. Birçok insan onun düşüncelerini okumadı ama belli bir grubun onu yanlış tanıtmasıyla Hrant Dink'i tanıdı ve bildi. Ama yani insanlar yazılarını okusaydı, ne anlatmak istediğini anlamaya çalışsaydı, onun bu iki halk arasındaki düşmanlığı bitirmeye çalıştığını, diyalog yoluyla barışı sağlamaya çalıştığını ve bunu savunduğunu anlayacaktı. O yüzden Hrant Dink'i de saygıyla anıyorum videonun sonunda. Kendinize çok iyi bakın. Barışla kalın arkadaşlar.